Merhaba, ben Işık Demir Böcek. Bugün sizden gelen soruları cevaplayacağım. Türkiye'deyken Fenerbahçe'de oynuyordum. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde lise son sınıf öğrencisiyim. Ben basketbol branşıyla uğraşıyorum ve şu pozisyonum shooting guard, 2 numara oynuyorum. Yaklaşık 12-13 yıldır basketbol oynuyorum. Bu şekilde. Sporu evet profesyonel kariyerim olarak görüyorum. Gelecekte yapmak istediğim meslek kesinlikle basketbolcu olmak. Ama bunun yanında bence eğitim de çok önemli ve profesyonel bir sporcu olabilmek için kesinlikle bence başarılı bir eğitim hayatınızın da olması lazım. Çünkü sporculuk bence geleceğe dair garanti bir meslek değil sakatlıklardan ötürü. Ve elinizde kesinlikle bir mesleğinizin olması lazım ama kesinlikle sporculuk benim için profesyonel bir kariyer. Kesinlikle en iyi yanını şöyle söyleyebilirim. Özgüveninizi çok arttırıyor. Kendinizi çok daha rahat ifade edebiliyorsunuz. Çevreniz genişliyor ve farklı kültürleri öğreniyorsunuz. Ve eğitim ve basketbolu, yani sporu, sadece basketbol değil, aynı anda yürütebiliyorsunuz bence yurt dışında. En zor yanıysa tüm hayatını bırakıp farklı bir ülkeye gitmek çok zor bir şey aslında. Ben de en başta çok zorlanmıştım. Ailemi, arkadaşlarımı, tüm sosyal hayatını buradan 11.000 kilometre uzağa gitmek çok zordu. Ama zamanla buna alışıyorsun ve artık hayatın bu oluyor. İkisine de yeterli zamanı ayırarak ve sağlığıma dikkat ederek. Çünkü atletik hayatım için sağlığıma çok dikkat etmem gerekiyor. Kondisyonum, kuvvetim, fiziğimin her zaman düzgün olması gerekiyor. Ve akademik olarak da bence bu unsurlar yine çok önemli. Sağlığım, konsantrasyonum için çok önemli. Bu şekilde yani. Bir kere kontrolsüz güç değildir. Çok doğru bir söz bence. Çok hırslı olmak her zaman karşındakinden çok kendine zarar veriyor. Bu sahada da öyle, insan ilişkilerinde de öyle. Kazanma hırsı her zaman ilk önce saygıdan geçiyor. Sonra çalışmaktan, insanın içindeki istek çok önemli. Bir şey istediğin zaman her zaman başarıyorsun. Buna hırs da dahil. Ama kesinlikle fazla hırs ve böyle karşındakini ezme isteği doğru bir şey değil ve ben de bunu dengede tutuyorum. Aslında bizim her maçımızın iyi olması lazım. Ama ilk maçtan sonra kendime verdiğim ödül aslında aileme hani bu maçta çok iyi oynadım demek oluyordu Amerika'da. Çünkü onlar gururlanınca ben de çok mutlu oluyordum. İlk önce aileme haber veriyordum. Sonra da hani bir ödül derken zaten iyi bir maç oynadığımda günüm güzel geçiyordu. Bu benim için bir ödül. Stres ve baskıyla baş edebilmek bence insanın kendinden geçiyor. Yani sen bu strese sakin kalabiliyorsan, baskıya sakin kalabiliyorsan ve hatalarını düzeltebiliyorsan su akar yolunu bulur ya, aynı o şekilde devam ediyor yani. O stres ve baskı senin hayatında ne kadar olursa olsun sen bunu kontrol edebilmeyi öğrendiysen bunu fark etmiyorsun bir yerden sonra. Çünkü hayatınızın bence her yerinde stres ve baskı olacak. Bunun önemli olan kontrol edebilmek. Ben de kontrol edebilmeyi öğreniyorum. Öğrendim demeyeyim, yavaş yavaş öğreniyorum. Kendi başına yaşamaya başladığın zaman farkındalıkların da çok artıyor. Ve kendi kendini yönetmeye başlıyorsun. Kendi disiplinini kendin oturtuyorsun aslında. Bu şekilde ve hani bir işe ihtiyacımız olduğunda da PSA danışanlarını arayıp bize kesinlikle, çünkü bu konuda onlar daha tecrübeliler, bize kesinlikle yardımcı olup ne yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Benim rol modelim Kelsey Plum. Bir zamanlar Fenerbahçe'de oynamıştı ve birçok maçını da seyredebilmiştim. Şimdi bu NBA'ye tekrardan geçti. Bence çok hırslı, çok disiplinli ve çok istekli bir oyuncu. Beslenmemde sağlıksız şeyler yemiyorum diyemeyeceğim. Çünkü buna da bir insan ihtiyaç duyuyor, yiyor ama kesinlikle antrenmandan önce karbonhidrat yiyorum. Ve antrenmandan sonra kesinlikle sebze olur, et olur, tavuk olur. Yani protein alıyorum çok az da olsa. Çünkü almazsam kendimi dinç hissedemiyorum. Çok yorgun düşüyorum. Antrenmandan sonra yürümeye takatim bile kalmıyor gerçekten. Ben Türkiye'deki yaşantım boyunca basketbolu eğitimden her zaman bir adım daha öne koydum. Onun için Amerika'da Bella Vista'ya gitmeden önce de aradığım okul kesinlikle sporu eğitimden bir adım önde tutan bir okuldu.
Birkaç tane okulla görüştüm Bella Vista'dan önce ama ben gerçekten iyi bir basketbol takımında oynayıp iyi oyunculara karşı oynamak istiyordum. Ve buna dikkat ettim. Bunun için de Bella Vista'ya gittim. Gitmeden önce, bir yıl önce bir arkadaşım Place Sports Abroad'la çalışmıştı. Ve ailem de beni Amerika'ya göndermek istiyordu. Kendisine Fenerbahçe'deydi. O arkadaşımla yine iletişime geçerek Play Sports'un numarasını aldık ve bir randevu ayarladık. Benim transkriptlerime, aynı zamanda da highlights'larıma baktık. Oynadığım maçlarına baktık. Bana hangi okul uygun, ben nasıl bir okul istiyorum ve ne kadar burs alabilirim gibi. Ama tanışmamız kesinlikle bir arkadaşımın Amerika'ya gitmesi, Play Sports Abroad'un oraya göndermesi, benim bu şekilde öğrenmem oldu. Kesinlikle Emir ve Batu çok iyi iki menajer. Ben Amerika'ya gitmeden önceki süreçte de Amerika'dayken de beni çok iyi etkilediler. Pes etmek istediğim zaman beni arayıp yapabileceğimi ikna ettiler. Ve sonunda da bence bir başarı elde ettim ve bunda onların katkısı çok büyük. Onun için eğer piyasaya çalışmak istiyorsanız kesinlikle her zaman sizin arkanızda duracak iki insan garanti. Ama kararınızdan kesin olarak piyasaya gelmenizi öneriyorum. İlk önce piyasaya bir randevu aldım. Ne istediğimizi söyledik. Benim için hangisi doğru olur diye baktık. Ya ben söyledim zaten. Ben spor daha öncelikli olsun istiyorum. Yani spor eğitimden bir adım önde olan bir okul istiyorum dedim. Onlar da hem bana uygun hem de istediğim gibi bir okul araştırdılar. Bu yaklaşık 8 aylık bir süreçti. 7 aylık bir süreç. Geçen sene 11. sınıf olarak yani junior yılında Amerika'ya gittim. Bu sene de senior yılını okuyacağım. Bellası'dan mezun olacağım inşallah. Zor bir süreç değildi recruiting süreci. Sadece benim için uzun bir süreçti. Türkiye'de oynadığım takımda Fenerbahçe'deki antrenmanlarım çok yoğun olduğundan ötürü bu yoğunluk derslerime yansımıştı ve derslerimde bir düşüş vardı. Bunu toparlama sürecini ve okuldan alacağım burs süreci biraz uzun sürdü. Yorucu ama güzel bir süreçti yani. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sorduğunuz sorulara en faydalı şekilde cevap verebilmişimdir.